Bu vidaya da diş yedirdikleri zaman, bu blok indiği zaman oranın deliğini genişletip bir büyük civata mı, vida mı takılıyor, yoksa dökme gibi, lehim gibi yine aynı vida takılsın diye bir işlem mi Şimdi yapılıyor? malzemenin durumuna göre iki tisli olabiliyor. Bazen tornacı eğer kurtarıyorsa, mesela bizim burası çok ufak bir yer. Yani burada çok daha büyük diş takılması birazcık zor olacak gibi. Ama yapılabilir. Şimdi helikoil dediğimiz bir sistem var. Bunun içindeki dişini 1 milim, yani bu kaç, işte 14 diyelim diş çapı, 15'e yapıyorlar, deliyorlar. İçine bir helikoil dediğimiz 14'ün oturacağı bir yay gibi bir diş sistemi var. Onu kayıyorlar ve o şekilde oluyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem dediğin gibi burayı genişletiyor, tamamen bir büyük dişe göre şey yapıyor ve ona göre civata yapıyor. Üçüncü yöntem, blok müsaade ediyorsa, dediğim gibi yani bu karter sökülmüyor buradan blokla birlikte. Dolayısıyla bu üçüncü yöntem bu motor için uygun değil. Ne yapılıyor? Karteri söküyoruz, götürüyoruz. Kaynakçı o deliği güzelce bize dolduruyor. Alüminyum mu? Alüminyum. Kaynakçı alüminyum kaynakla güzelce, hava hiç boşluk bırakmadan güzelce dolduruyor orayı. Ondan sonra tornacı tekrar deliyor, merkezleyip ve tekrar üzerine orijinal dişe göre diş açıyor. Yeni gibi oluyor. İlk söylediğin işlemde orası genişletildiği zaman bir ince astar gibi bir malzeme mi ekleniyor Yay içine? gibi, aynı tipi yaya benzeyen bir diş takılıyor. Ters diştir bu. Yani sen onu her zaman, pardon, düz diştir, sıktığın zaman beraber sıkılıyor. Ama helikoilin çalışma prensibi genelde karşıya dayanmasıdır. Yani yuvanın sonunun kapalı olması gerekiyor. Peki o uzun ömürlü bir şey mi? Söktüğün zaman Tabii, geri geliyor mu? Yok, gelmez. Bir de bujilere yapılan baga denilen bir sistem var. O ne? O da aynı şekilde. Yuva genişletiliyor. Oraya pirinçten ayrı bir diş yapılıyor. Konuluyor. İçi de orijinal dişe göre onunla beraber yapılıyor. Baga da olabilir bu. Bunların hepsi için blok iniyor mu? Bir kısmı için bloğun inmesine gerek yok. Tornacıya bunu götürüp işte biraz calaskarla kaldırıp alttan çalışabileceği şekilde yapılıyor. Ama dediğim gibi kaynak dolumu olacaksa bunda olmuyor. Yine karteri sökülebilen motorlarda bu karterin komple sökülmesi lazım. İleride bu motora öyle bir şey gerekecek mi sence? Bence kesinlikle gerekecek. Şimdi şöyle birazcık sıkacağım, durumuna bakacağım. Yağsızdırmazlığı için ben de oraya bir teflon bant koymayı düşünüyorum. Çünkü bunun biraz canını almışlar. Dişlerde çok şey yapıyor. Çok da zorlamamak gerekecek nihai bağlarken, şey yaparken. Çok kötü şeylerin eline kalmış bu çocuk. Şunu bir güzelce yıkayalım. Zaten baksana dişteki bozulmalar görünüyor. Yarıya kadar zorlanıp sonra vazgeçilmiş gibi. Yani. Karşıdaki dişler yarıya kadar mı, tamamen mi? Hemen hemen tamamı diş buranın. O zaman yarıya kadar zorlamış.